Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yepyeni bir vlog ve serisiyle başlamak istedim. Moto vlog. Yollarda gezeceğim. Arkadan da muhabbet edeceğiz. Hem burayı anlatacağım size hem de günün konusu neyse onu anlatmaya çalışacağım. Bakalım keyifli olacak mı? Devam edecek miyiz? Neyse burası benim okulum. Bu gelen arkadaş da bizim güvenlikçi. Çok yardımsever bir insan. Burada herkes motor kullanıyor ve dikkat ederseniz motorlar bahçede, dışarıya koymuyorlar. Çünkü motor hırsızlığı burada biraz fazla. Dışarıda motoru götürseler kimsenin ruhu duymaz. O yüzden bir yere gittiğiniz zaman falan motoru hep birilerine emanet ediyorsunuz. Birilerine veriyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Size bir kart veriyorlar. O kartla beraber motorunuzu tekrar alıyorsunuz. Motor çalınırsa, bir şey olursa o zaman da kartı teslim ettiğiniz kişi size bir şekilde motoru tedarik etmek zorunda. Önümde gördüğünüz gibi bir kız var, hatta iki tane var. Bunların ikisinde de hoodie var. Yanlış anlamayın, hava 30 derece. Hava 30 derece olmasına rağmen insanlar bu şekilde hoodie giyiyorlar, ceket giyiyorlar, yağmurluk giyiyorlar. Güneşten korunmak için arkadaşlar. Burada güzellik algısı beyazlık üzerine. Ne kadar beyazsan o kadar güzelsindir anlayışı var. O yüzden de herkes gördüğünüz gibi ya ceket giyiyor ya hoodie giyiyor. Altlarında da şöyle etek gibi şeyler var. Önümüzdeki bayanda gerçek etek var galiba. Ama onun dışında da genelde işte böyle bir şey örtüyorlar. Bacaklarını da güneşten korumak için. Tabii herkes öyle değil. Yani hani yarısından fazlası güneşe dikkat ediyor. Hatta kalın kalın şeyler giyiyorlar bazen. Güneş işte ince ceketi, ince bluzu geçip de zarar vermesin diye kalın giyiyorlar hatta, yani öyle bir şey de var. Trafik bu şekilde, çok bir kural yok. Görüyorsunuz hemen sağa geçiyoruz. Oradan birileri geliyor, soldan birileri geliyor. Dikkat etmeniz lazım. Yani çok hızlı gidemiyorsunuz zaten. Çok hızlı gidemediğiniz için çok kaza da görmüyorsunuz. Ama gözünüzün açık olması lazım. Sürekli böyle bir tetikte olmak lazım. Bakın görüyor musunuz? Solda 3 kişi binmiş gidiyor. Burada motor bir kültür. Motorla seyahat bir kültür. Yani önümüzde bir otobüs var. Saigon Bus 38. 10 dakikalık yeri 1 saatte gidebilir orası. O otobüs. O şekilde bir sistemi var. Etrafı görüyorsunuz, çok temiz değil. Yani çok dikkat etmiyorlar çevre temizliğine. Mesela yolda böyle giderken birileri böyle bir şeyleri içip bardağını, plastik bardağını sokağa, caddeye, her yere atabilir yani. Kimsenin umurunda değil. Böyle bir yer burası. Sağda solda çiçekçiler var, çiçek satıyorlar. Bir de burada böyle bir şey var. Mesela bir şey başladığı zaman onunla ilgili bir sürü dükkan oluyor onun yanında. Mesela işte nalburcu mu? Tık, nalburcular çarşısına girmiş oluyorsunuz bir anda. Çiçekçi mi? Yanında böyle 20 tane falan çiçekçi oluyor. Yani genelde böyle bir yere toplanmış oluyorlar. Bu da işte güzel fiyat bulmak için gayet hoş. Ben ilk yola çıktığımda motor falan hiç bilmiyorum. Hayatımda kullanmamıştım diyebilirim. Belki bir kere kullanmışımdır. Ama Asya'da gerçekten uzman oldum. Bali'de bayağı bir kullandım. Burada Vietnam'da her gün yaklaşık 1 saatten fazla kullanıyordum. Şimdi okuluma yakın bir yere taşındım. O yüzden çok sürmüyorum. Günde işte yarım saat falan sürüyorum en fazla. Ama bir ay öncesine kadar günde en az bir saat falan kullanıyordum. Bakın önde görüyor musunuz? Bir tane bebek var. Annesinin arkasında. Gayet keyif alıyor, rüzgarla oynuyor. Şimdi genelde bunda var mı? Var galiba. Sırtına bir şey sarmış, kendine bağlamış. Düşerse falan hani o onu tutacak. Ama bağlamayanları da görüyorsunuz yani. Annesine sarılmış bir şekilde gidiyor mesela. İşte Allah'a emanet. Düşerse bilmiyorum nasıl olur. Yani yavaş gidiyorlar yani. Bilmiyorum artık. Kimileri önüne koyuyor çocuğunu, kimileri arkaya koyuyor. Yani oğlunu, çocuğunu işte okuldan almaya giderken arabayla giden çok nadir yani. Çok zenginler falan böyle. Özel, çok özel, pahalı okullarda arabalar görüyorum. Onun dışında hep motor. Herkes motorla işe gidiyor. Tabi bu da kültürle ilgili bir şey. Şimdi havayla da ilgili. Çünkü şimdi mesela burada hep 30 derece arkadaşlar. Yani en soğuk dedikleri 23 derece falan.
23 olduğu zaman kış geldi falan diyorlar yani. Burada öyle bir yer. Şimdi motoru hep kullanabiliyorlar. O yüzden de motor oturmuş bir sistem olmuş artık. Metro falan da yok şehirde. Metroda olmayınca ne oluyor? İşte bu şekilde motor yayılmış. Evet, dediğim gibi pek kural yok. Yani görüyorsunuz bakın, gidiyoruz ama sağdan geliyor, soldan geliyor. Kim önce giderse, sistem bu. Kim önce giderse. Alışıyorsunuz bir yerden sonra alışıyorsunuz. Bu şekilde sağda solda, sağda bir tane tapınak var görüyorsunuz. O Çin tapınağı. Çinlilerin gittiği bir tapınak. Genelde bu ülkede Budistler yaşıyor, Hristiyanlar yaşıyor. Bir tane cami gördüm. Ama yani küçük bir camiydi. Türk marketi yok arkadaşlar. Türk marketi yok. Mesela böyle geçen bir yoğurt buldum işte. Greek yoğurt. Onu aldım ama onun dışında Türk ürünleri üzerinde hiçbir şey yok. Burada şöyle bir sıkıntı var. Mesela süt kültürü de yok. Mesela süte hep yani ülke olarak süte toleransları var. Şimdi yavaş yavaş değişiyor. Ama mesela Fransızlar ilk buraya geldiğinde ülkede süt yok. Sütü kullanmıyorlar. Çünkü yani ilk kullandıklarında onlarda bir hazımsızlık bir şey ürettiği için kullanmamaya başlamışlar. Ondan sonra onun içilebilecek bir şey olduğunu kabul etmemişler. O yüzden sütle ilgili bir yemek kültürü, yoğurt falan bunlar hiç yok. Şu an süt kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Ama bunların kondens dedikleri bir süt var. Kondens süt şekerli bir süt. Katı bir süt. Bunu kahvenin içine koyuyorlar. Çok da tatlı bir süt. Bunun tatlı olması ve katı olmasının da bir sebebi var aslında. Fransızlar ilk geldiğinde dediğim gibi süt yok. Fransızlar da sütlü kahve içiyor. Sütü nasıl çözeceğiz diyorlar. Sütü Fransa'dan getirtmek istiyorlar. Şimdi normal süt yolda bozulur. O yüzden onu şekerleyip böyle içine bir şeyler katıp daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak bir condensed milk yaratıyorlar. Ve o şekilde condensed milk, o katı milk, süt Vietnam'a gelmiş oluyor ve o zamandan beri de kullanılıyor. Şu anda yani o sütsüz kahve içen çok az insan var. Ben içiyorum. Ben sert kahve seviyorum. Ama dediğim gibi onu onsuz içen çok az var. O süt olmadığı için de bunların toleransı olduğu için de süt ürünleri yok. Kullanmıyorlar yani. Yeni artık böyle girmeye başlamış. Yoğurt falan yeni kullanmaya başlamışlar, yapmaya başlamışlar. Yeni haberler olmuş. Bu arada şu anda birinci bölgeye doğru gidiyoruz. District 1 dediğimiz. Şu solda gördüğünüz gökdelen buranın en yüksek gökdelenlerinden bir tanesi. Bütün o gezilecek yerler de onun etrafında. Zaten District 1 dediği işte şehrin ilk yerleşim yerlerinden biri. Oradan yayılmış şehir. Distriktlere yani bölgelere ayrılıyor. İşte bölge 1, bölge 2, bölge 12'ye kadar çıkıyor. Bölge 1'e ne kadar yakınsa o kadar şehir merkezine yakın oluyor. Ondan sonra da dışarı doğru çıkıyor. Mesela işte Taksim'i kabul edersek District 1 diye, birinci bölge diye. İşte Büyükçekmece falan 12. bölge. Yani bayağı uzak. Orada da tabii bir yerleşim var. İnsanlar orada da yaşıyorlar. Ama yani her şey burada. İşte birileriyle buluşacağınız zaman buraya geliyorsunuz. Ya da ikinci bölgeye de gidiyorlar. Genelde buluşmalar işte şeyler hep buralarda oluyor. Bakın hemen buradan sağa döneceğiz şimdi. Bu akşam trafiği gibi gerçekten tam başlamamış ama şu an saat 4. 5 gibi çılgın bir trafik oluyor. Gerçekten çılgın bir trafik oluyor. Hareket edemiyorsunuz. Sağda nehir var. Ama burası da biraz pis. Yani çok temiz bir nehir değil. Ama şu nehir kenarı çok keyifli. Akşamları hele inanılmaz keyifli oluyor. Şöyle bir kültür var burada bir de. Mesela akşamları kaldırımlarda böyle küçük masalar, sehpalar olur ve içecek satıyorlar. Yani envai çeşit içecek var. İşte sütlü çaydır, meyve suyudur, değişik celli sütlü çaylar, kahveler, işte sokak yemeği kültürü de çok fazla ve ucuz.
Sokakta yemekler işte 30 bin ton, yani 1 dolar, 1,5 dolar falan. Mekana gittiğiniz zaman ama bu tabii 100 bine falan çıkıyor. 100 bin normal mekanda. Daha iyi yere giderseniz de işte 400'dür, 500'dür ödersiniz. Yerine göre değişiyor. 250, 300, 400, 500 çıkıyor böyle yani. Mesela sağdaki o 30 falandır yani. Az önce gördüğüm dondurmacı mıydı neydi o? 30 bin falandır yani. 1 dolar falandır. Çok keyifli. Sağ taraf gerçekten çok keyifli. Akşamları bazen geliyoruz arkadaşlarla, yürüyoruz. Yol boyunca birileri oluyor orada. İnsanlar oturuyor, arkadaşlarıyla geliyorlar. Yani mesela arkadaşlar ben Çerkezköy'de en son yaşıyorum. Ailem orada yaşıyor. En son Çerkezköy'deydim. Biz ne zaman dışarı çıktık en son? Yani dışarıda ne zaman harcadık bilmiyorum. Burada insanlar eve girmiyorlar. Sürekli dışarıdalar. Dediğim gibi ucuz. Yani bir su parasını, suyla şey aynı yani. Su parası aynı. Bir su parasını dışarıda oturup keyifle bir akşam geçirebiliyor. Ve bu buluşma, birbirleriyle muhabbet etme kültürleri çok yüksek. En büyük keyiflerinden biri zaten karaoke, toplanıp karaoke yapmak ve toplanıp muhabbet etmek, yemek yemek, içmek. İnanılmaz içki içiyorlar. Öyle bir şeyleri de var. Hele TET bayramı, bir önceki videoda göstermiştim size. Bu TET bayramı 2 hafta sürüyor. 2 hafta her yer kapalı ve deli gibi içiyorlar. İnanılmaz yani, böyle kasa kasa görmeniz lazım. TET'ten önce bira kalmadı resmen. Bu şey var ya, Heineken falan. Yani inanılmaz, böyle kamyon getiriyordu biraları. İnsanlar stok yapıyorlar ve içiyorlar. Deli gibi içiyorlar. Şimdi ben bu arada bir arkadaşın evine gidiyorum. Benim tesbihim vardı. Abimin hediyesi. Onu ben onun evinde unutmuştum. Şimdi onu almaya gidiyorum. Yol uzun ama dediğim gibi trafiği görmeniz için, Vietnam'ı görmeniz için güzel bir video sizin için bence. Etrafı görmüş olursunuz. Bakın, görüyor musunuz? Pek araba yok. Genelde motor, dediğim gibi yani. Ehliyetsiz yasak. Yani ceza kesebilir polis. Ama ehliyet için polis beni durdurdu mu? Durdurmadı. Bir kere durdurdu. Arkamda arkadaşım vardı, Vietnamlı bir arkadaş. Sadece bir kere durdurdu. Bak, görüyor musunuz? Sağda hemen yemekler var. Bu falan. Genelde noodle'lı şeyler oluyor onlar. Etli noodle falan oluyor. Yani bu yoldan karşıya geçilir mi ya? Geçiyor arkadaşlar. Kimse bir şey demez. Kimse ya sen buradan niye geçiyorsun? Bak amcayı bak. Görüyor musun? Burada karşıdan karşıya geçmenin püf noktası şu. Belli bir hız belirliyorsunuz. O hızla devam ediyorsunuz. Kendinize güvenmeniz lazım. Hafif bir tereddüte düşersen olmaz. Bir de burada ışıklar var ya. Sağa dönmek her zaman serbest. Sağa dön, sıkıntı yok. O hızı bozmadığınız zaman karşıdan karşıya geçerken gelen motorcu senin hızını algılayıp ona göre kendini ayarlıyor. Ya sağından geçiyor ya solundan geçiyor. Karşıdan karşıya geçerken motor çarpmış kimse yoktur yani. Böyle bir şey de var. Çünkü dediğim gibi herkesin gözü açık. Bakın bütün motorlar geliyor. Kural falan yok. Kardeş, kim yani? Önce kim? Hemen sağda bir tane annemiz var. Almış çocuklarını getiriyor. Çocuklarımız da çok tatlı gerçekten. Büyüyünce böyle tipleri değişiyor. Ama çok tatlılar. Hava kapalı. Görüyorsunuz. Genelde böyle bulutlu oluyor burası. Böyle gökyüzünü gördüğüm sıcak hava. Ama gökyüzünü görmüyor. Hep bulut var. Genelde. Yollarda ağaçlar var. Ama işte bu motorların egzoz dumanı falan, ağacın freshliğini pek hissedemiyorsunuz. O da yoruyor. İnsanlar çok yol gidiyorlar. Şu solda Highland Cafe'yi gördünüz. Buranın Starbucks gibi bir kafesi. Fiyatı hemen aynı. Ve insanlar genelde kafedeler arkadaşlar. Mesela öğrenciler, işte böyle bekar yaşayanlar, ev kiralayayım, işte 2+1 evim olsun, öyle bir dünya yok. Burası pahalı, yani burada yaşayanlar için pahalı.
Ve yani kaldıkları evler de mesela öğrencilerin, benim eski evimde en üst katta böyle 2 oda yapmışlardı yabancılar için. İşte biz orada kazanıyoruz, bize böyle geçiriyorlar, affedersiniz. Kirayı böyle şişire veriyorlar. Mesela alt katta kalanların bir odada 3 kişi kaldığını biliyorum. Ve koltuk yok, yatak yok. Yere bir tane sünger atılmış. Mutfak yok. İçeride bir tane banyo gibi bir şey var. Pencere yok. Hiçbir şey yok yani. Sadece bir oda, bomboş bir oda. İşte rice cooker varsa vardır. Rice cooker'da pirincini yapar. Genelde evde yemek yapan yok, dışarıdan yiyorlar. Ucuz yemekleri bulup yiyorlar zaten. Odada arkadaşlar güneş ışığı yok. Şimdi doğal olarak insanlar kaçıyorlar. Yani dışarıda, kafelerde takılıyorlar. Kafeleri de bizim kafeler gibi düşünmeyin. Mesela kafe içiyorsun, dışarıdan yemeğini getirip orada yiyebiliyorsun. Öğrenciler 10 saat kafede takılabiliyor. Yani mesela Türkiye'de Starbucks'ta kimseye bir şey demiyor ya. Buradaki bütün kafeler öyle. Kimse gelip de sizden ya kardeş yani kalksan mı artık, hani başka bir siparişiniz var mı gibi bir şey soran yok. Hepsini bizim Starbucks'a gibi düşünebilirsiniz. Kültür oturmuş dediğim gibi. Bütün öğrenciler dışarıda. Ve yalnız oturan da çok insan var. Yani mesela ben Türkiye'de gidiyordum, yalnız kafeye gidiyordum, işte oturuyordum, tek başıma takılabiliyordum yani. Hiç ben bir durum yoktu. Beni rahatsız eden bir şey yoktu yani. Ama genelde biliyorsun işte Türkiye'de yalnız bir şey yaptığınız zaman ya arkadaşın yok mu ya? Niye yalnız yapıyorsun? Gibi düşünceler olabiliyor. Burada o yok. Herkes tek yani takılabiliyor. Arkadaşıyla da gidiyor. Ama genelde tek takılıyorlar. Kimsenin de umurunda değil. Şu Puklong pardon. O da güzel bir kahveci ve çaycı. Sütlü çaylar ama genelde böyle içine jelibon atıyorlar çayları. Jelibonlu, sütlü, kakaolu işte neyse bir sürü çayları var. Dili görmüşsünüzdür. Bu alfabe daha sonradan geliyor. Eski alfabeleri Çin alfabesine benziyor. Ama Fransız ihtilalinden sonra Fransızlar okumayı kolaylaştırmak için böyle bir alfabe getirmişler. Zor. Dil de zor. Gerçekten çok zor. Yani uzman olmanız imkansız gibi bir şey herhalde bu saatten sonra. Ama hani ancak iletişim kurarsınız. Trafiği görüyor musunuz? İnanılmaz. Burada dikkat edersiniz maske falan takılıyor. Bu şey için değil, korona için falan değil. Yoldaki egzoz dumanından etkilenmemek için. Gerçekten rahatsız ediyor çünkü. Bakın hemen önünde bir kadın var. Görüyor musunuz? Bu etek çıt. Normalde bu etek değil yani. Motora bineceği zaman giydiği bir etek. Bu şekilde yollar. Bakın bayrak. Komünist bayrağı. Şu şapkalar hala burada kullanılıyor. Eski şapkalar. Teyzeler giyiyorlar. Bir de burada böyle bir kültür var. Mesela aşağısı dükkan ya. Üstte oturuyor. Yani bu dükkan, şu küçük dükkanların hepsinin üstünde birileri kendileri oturuyor yani. O yüzden şey değil böyle yani böyle çok büyük business gibi düşünmeyin. Çok büyük işler gibi düşünmeyin. Kendilerini döndürüyorlar. Onlara yetiyor. Üstte zaten oturuyor. Aşağıda açıyor. 1-2 saat, 3 saat bir şeyler satıyor. Mesela benim okulun yanında bir tane mezarcı var. Adam tabut yapıyor, tabutçu. Bir de kahve koymuş. Sabah 2 saat kahve satıyor. Sonra tabut yapıyorlar. Sonra 2 saat sonra kapatıyor zaten şeyi. Kahveci dükkanı, kahveci tezgahını daha doğrusu. Burada bir de şeyden bahsedeyim. Kültür olarak. Bağırma kültürü var. Yani konuşurken bağırıyorlar. Ve bu normal bir iletişim şekli. Kızdığından değil. Bağırıyor ve vurabiliyor yani böyle. Omzuna vuruyor, kafasına vuruyor. Öğrenciler mesela. Arkadaşına bir tokat atıyor, görmeniz lazım. Kafasına vuruyor. O normal yani seslenme şekli gibi bir şey. Böyle art niyet yok. Eskiden bu kadar yolu gidiyordum ben gerçekten. Çok yorucuymuş.
Kasklarda görüyor musunuz? Bakın şu sağdaki Kitty Hello'lu aslında bir şapka, çok ince bir kask gibi bir şey. Böyle kasklar da üretmişler. Yani koruması yok ama sırf polise yakalandığında işte geçebilmek için böyle şeyler takıyorlar. Pratik, hafif. O yüzden bunu tercih ediyorlar. Ama çok ince, hiçbir koruması yok onun. Değişik değişik kasklar var. Mesela hemen önümüzdeki pembe kask kapalı bir kask. Hiçbir şekilde rüzgar almıyor ve çok yorucu. Gerçekten başınız terliyor falan. Benimkinde havalandırma var. Şu sağda yeşil Gojek. Buradaki Uber, Grab de var bakın. Grab. Buraya gelirseniz Grab ve Gojek, yani bütün Asya'da bu ikisi geçerli arkadaşlar. Araba kiralayabiliyorsunuz. Motor kiralayıp bir yere gidebiliyorsunuz. Yemek isteyebiliyorsunuz. Bunlar hayat kurtaran detaylar. Muhtemelen Asya'ya ilk gelen starter pack Tayland'dan başlar. Tayland'da mesela bu Grab işte Gojek'i bilmezseniz tuktukçular sizi var ya harcarlar. Tuktukçular gerçekten sizden inanılmaz paralar koparabilirler. O yüzden uygulamayı açıyorsunuz. Gerçekten bu uygulamayı yapanlardan da Allah razı olsun. İnanılmaz ya. Hayat kurtarıyor. Bakın bu da farklı bir firma. Firmalar da bayağı bir açmış kendine. Yani fiyat farkı yok aslında. Hepsi neredeyse aynı. Ama rekabet açmışlar. Kullanıyorlar. Çok çok güzel. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Diğer türlü adamın insafına kalıyorsun. Yani ben şimdi düşünüyorum. Mesela burada Grab olmasa, Uber olmasa adam ne fiyat verirse o, yani ona uymak zorundasın. Ne yapacaksın? Şimdi Türkiye'ye gelen turisti düşünüyorum. O da aynı. Taksici ne dese yapmak zorunda yani. Diyor ki bu kadar. Vereceksin. Ne yapacaksın? Mecbur. Taksimetre falan yalan yani. Şeyde de taksimetre vardı Tayland'da. Taksimetreli araçlar. Onlar da kandırıyordu. Yani insanların inisiyatifine bırakmamak lazım. Böyle güzel bir uygulama yapılmış. Bence kullanılmalı. Türkiye'de tekrar dönmeli yani Uber. Hatta bu Grab'ler motorlu şeyler ya dönmeli yani. Motor çok pratik. Mesela ben burada Grab araba çağırdığım zaman 100.000 dong işte o civara geliyor. Motor çağırdığım zaman yarısı 50.000. Mis gibi hızlı da gidiyorum. Araba çok yavaş yani. Burada mesela arabayla gidemezsiniz. İnanılmaz yavaş gidiyor. Arabayla gideceğiniz yer 1 saatse motorla yarım saatte gidiyorsunuz. Yavaş yavaş insanlar çıkıyorlar okullardan, görüyorsunuz. Burada en sevdiğim yanlardan biri meyve suyu. Her yerde taze meyve suyu bulabiliyorsunuz. Kaldırımlarda falan. Seyyar. Hemen o anda sıkıp veriyor. Yani konsantre falan değil ve gerçekten çok çok güzel oluyor. O da yine ucuz. Su fiyatına meyve suyu içiyorsunuz falan. Çok hayat kalitesini yükselten şeyler bence. Kokonat mesela. Kokonat yani ben Türkiye'de hiç içmiyordum. Burada her gün içiyorum. Burası da bir lise arkadaşlar. Birkaç tane böyle lise gördüm. Bembeyaz. Öğrencilerin hepsi bembeyaz giyiniyor. Bu beyazı nasıl koruyorlar onu gerçekten bilmiyorum. Bakar mısın? Bunların hepsi ailesini bekliyor. Ve hepsi bembeyaz. Melek gibi dolaşıyorlar ortada. Çok tatlılar. Bu muhtemelen lise. Buradaki bir lise. Bakın mesela veliler geliyor. Çocuklarını alıp gidiyorlar. Şurada sushici var. Yani bu lükse bakar mısınız ya? Yani lüks değil aslında. Burada normal sushi. Tık. Hemen bir tane kilise var. Soldaki apartmanları görüyorsunuz. Küçükler. Evler küçük arkadaşlar. Burada her şey küçük. Oturaklar da küçük. Yani böyle büyük büyük oturaklar yok. Küçücük. Minik oturaklar, minik evler, minik insanlar. Çok tatlılar. Motorun kirasında bahsettim galiba. Motorun kirası 60 dolar gibi bir fiyatı var. Aylık. Benzin de litresi 1 dolar falan. 1 dolar biliyorum. Aslında kendim motor alsam
çok daha ucuza gelirdi. Gerçekten çok ucuz olurdu yani. Ama güvenemedim ya. Yani şimdi motorun tamiri oluyor, bir şeyi oluyor. Yani uğraşamam onun diye. Daha çok masraf çıkarır bana diye. Direkt böyle aylık kiraladım. Ama bilmiyorum, gelecek sene de muhtemelen buradayım. Gelecek sene bir motor alıp giderken satabilirim. Böyle bir şey yapabilirim. Buraya geldiğinizde siz de motor kiralayabilirsiniz. Eğer buradaysam ulaşın bana. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Motorcuyu gösteririm. Motor kiralatırız. Mesela dünyanın etrafında 2 kız arkadaş vardı. Onlar geldiklerinde 3 milyona güzel bir motor kiraladılar. Çünkü buradan Hanoi'ye gidecekler. Burasıyla Hanoi arası da bayağı bir var yani. 1000 kilometreden fazla. Belki bilmiyorum, 2000 dolar, 1500. O mesafeyi motorla gittiler. Şimdi yukarı çıktıkça hava soğuyordu. Yukarıda kış görüyorlar. Hanoi'de kış var yani. Kar yok ama soğuk. O yolda bayağı bir çekmişler. Söylüyorlardı. Biraz pişman oldular. Ama o da bir deneyim yani. Benim motorla gidemezdiniz mesela oraya. Oraya güçlü bir motor lazım. Onlar da böyle güzel motor alıp gitmişlerdi. Bakın yavaş yavaş lokale giriyoruz. Burası artık biraz daha lokal bir yer. Pazar. Yani herkes tezgahını açmış. Bir şeyler satıyor. Sebzeci var, yemekçi var. Akşam ev yolunda ne bulursanız alıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Her an her yerden bir şeyler çıkabilir. Burası böyle. Ben bu kültürü de çözemedim arkadaşlar. Yani Türkiye'de o kadar dikkat ediyoruz ki. Yani ben de ediyordum. Ya bu et dolapta mıydı? Koktu mu? Dışarıda mıydı? Falandı falan. Ya akşama kadar bu sıcakta tavuk, et, ne ararsanız yani bunlar nasıl kokmuyor ben anlamıyorum ya. Gerçekten biri beni aydınlatırsa, yani tütsülenmiş falan et de değil bunlar yani. Bildiğiniz normal et. Çiğ et. Dışarıda nasıl kokmuyor bunları. Şimdiye kadar da zehirlenmedim açıkçası ben yani Asya'da. Evet. Bakın bir de şöyle Google Map'i takip ediyorsunuz. Sizi öyle sokaklara sokuyor. Bak sokağa bak. Yani inanılmaz dar ya. Daha da daralacak. Az sonra var ya tek motorun gidebileceği yere giriyorum. Şu burada çocukluk yani nasıl olur diye düşünüyorum bazen. Sokaklarda. Biliyor musunuz? Eskiden muhtemelen kadar şey de yoktu. Motor da yoktu eskiden. 20 sene öncesi burada hiçbir şey yoktu. Yeni artık bir şeyler gelmeye başlamış. Yavaş yavaş açılmaya başlamışlar. 20 sene öncesi falan yani inanılmaz. Bir de burada yani savaş müzesi falan var. Oraya geldiğinizde kesin gidin zaten. Arkadaşlar bu savaş müzesinde yani neler çektiklerini görüyorsunuz. İnanılmaz şeyler çekmişler yani. Amerikalılar var ya burayı mahvetmiş. Gerçekten mahvetmişler. Şimdi burada bir bakayım burası mı? Buradan bir çıkalım. Bir yemek yiyelim. Ondan sonra da videoyu bitirelim artık. Yarım saat oldu çünkü. Bu da böyle bir video oldu. İnşallah seversiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki motovlog'da görüşmek üzere diyelim.